Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Kripto piyasaları oldukça zor bir süreç geçiriyor. Doğal olarak bizler de. Daha da kötüsü tünelin sonundaki ışık kendini hala göstermemiş ve bu piyasanın ne kadar devam edeceği belirsiz. Yine de umutsuzluğa kapılmadan önce şunu unutmayın arkadaşlar. Zayıf eller kötü zamanları, kötü zamanlar güçlü elleri, güçlü eller iyi zamanları, iyi zamanlar da zayıf elleri yaratır. Bu döngü her zaman böyledir ve bir yatırımcı olarak böyle zamanlara her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor. Kripto dünyasında yanlış kararlar vermenin her zaman oyunun bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bunun değiştirilebilir olduğunun da altını çizmek gerekir. Bu anlamda en önemli şey mevcut piyasa koşullarında kendinizi nasıl konumlandıracağınızı bilmek ve hatalarınızdan ders çıkarmaktır. Riskinizi en aza indirmenizi ve getirilerinizi en üst seviyeye çıkarmanıza yardımcı olacak ve en önemlisi ayı piyasasında nasıl hayatta kalacağınız konusunda fikir verebilmek adına sizin için bazı profesyonel ipuçları hazırladık. O halde hazırsanız başlayalım. Ayı piyasası, finans piyasasında fiyatların düşüş gösterdiği bir dönem olarak tanımlanır. Bu zamanlar son derece riskli olup bu alanda nispeten yeni olanlar için çok fazla kafa karışıklığı yaratıp büyük kayıplara neden olabilir ve yatırımcıları geleneksel finans piyasalarına geri döndürecek kadar korkutabilir. Dolayısıyla biz de bu zorlu süreçte size yardımcı olabileceğini düşündüğümüz bazı ipuçlarını derledik. Geçmişe küçük bir bakış attığımızda 2021 yılının Nisan ortasında 64.800 dolar olan Bitcoin'in Haziran başında 31.100 dolara gerilemesinden bu yana piyasaların acımasız olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. Bu sert düşüşün devamında piyasanın düzelmeden fiyatların daha da düşebileceğine dair genel bir korku oluşmuş ve haliyle yatırımcılar da paniklemişlerdi. Ancak unutmamak gerekir ki piyasalar döngülerden oluşur ve ayı dönemi bir sonraki boğa dönemini nasıl planlamamız gerektiğini gösteren en iyi zamandır. Piyasalar düşüşteyken bütün şarjörü boşaltmak çok erken hareket ettiğiniz anlamına gelir. Erken kalkan erken yol alsa da işler yavaş ve iç karartıcı olana kadar bekleyin ve dibi görmeden silahınızı ateşlemeyin. Emin olun bir sonraki adımda çok daha fazla cephaneniz olacak. Vakit nakittir ifadesi çoğu anlamda doğrudur. En çok da borsada. Dip stratejisi mümkün olan en düşük fiyattan satın almak istediğiniz anlamına geliyor. Herhangi bir zamanda dip gibi görünen bir fiyattan satın alsanız da fiyat yine düşebilir. Bu da daha düşükten almak için tekrar içeri para sokacağınız anlamına geliyor. İşleri bu şekilde yapmak muhtemelen yatırımınızı daha da küçültecektir. Bunun yerine dolar maliyeti ortalaması yapabilirsiniz arkadaşlar. En basit tanımıyla bir finansal varlığa kendi belirlediğiniz zaman aralıklarında devamlılık gösterecek şekilde yatırım yapılmasına deniyor. Bu yöntem her düşüşte belirli bir varlığın küçük miktarlarını satın almayı içeriyor. Yatırımcılar bu stratejiyi oynaklığın yatırımları üzerindeki etkisini azaltmak ve dolayısıyla daha az riske maruz kalmak için kullanırlar. Kripto öngörülemez bir piyasa ancak kesin olarak bildiğimiz tek şey sonunda daha yüksek bir eğilim göstereceğidir. Boğa piyasasında herkes kendini dahi gibi hisseder, öyle değil mi? Ancak sırf piyasa bize bir süre iyi davrandı ve biraz kazandınız diye ömür boyu başarıyı garantilemiş olmazsınız. 19 Mayıs 2021'deki likidasyonla birlikte birçok yatırımcı kazanımlarını kaybetti. Buradaki en temel şey sermayenizi korumak için akıllı hareket etmektir. İstatistikler sadece sermayelerini koruyan yatırımcıların uzun vadede başarılı olduğunu bize gösteriyor. Hepimiz yatırımlarımızı zirvedeyken satıp en dipten geri almanın bir yolunu bulmak istiyoruz arkadaşlar. Şayet geleceği gösteren kristal bir küreniz yoksa bu pek de mümkün değil. Astrolojiye güveniyor olabilirsiniz ancak gerçekçi olmakta fayda var. Eğri oturup doğru konuşalım. Hiçbir projenin ekibi çıkıp size projelerinin öldüğünü söylemez. Aksine sosyal medyada aktif görünmeye devam ederler. Bu yüzden gerçekte ne olup bittiğini öğrenmek için tabiri caizse tırnaklarınızla kazıyarak araştırmanızı yapmanız gerekiyor. Örneğin karşılaştığımız sahte ortaklık haberleriyle projelerine rağbet edildiğini duyuruyorlar. Bu da aktif görünme ve web sitelerindeki sözlü ortaklar listesini büyütmeye çalışmaktan başka bir şey değil. Mesela A projesi B projesinden küçük bir alanda istifade ettiğinde anında web sitelerindeki ortaklık bölümüne logolarını koyuyorlar. Ayı dönemini atlatmak istiyorsanız yeterince uzun süre var oldukları için sağlam topluluğu olan ve güven kazanmış projelere yönelin. Bir yatırımcı olarak mevcut piyasa koşullarında bulunmanın en kolay yolu altcoin'lerde %15, Bitcoin'de %35 ve stabil coin'lerde %50 portföye sahip olmaktır. Dağılımınızı iyi organize edin. Böylelikle paranızın bir kısmı pul olsa da her zaman tepenin de en dibinde sizi mutlu ettiği ya da üzmediği bir konumda olmalısınız. Bütçenizin tamamını tek bir seferde kullanmayın. Örneğin 1000 dolar yatırım yapmayı planlıyorsunuz. Yalnızca 800 dolarını harcayın ve beklenmedik bir şey için her zaman kalan 200 doları hazırda bulundurun.
Bu şekilde yapmaya başladığınızda ayı piyasasında bile ne yapacağını bilmeyen birçok insana göre en azından bir stratejiye sahip olabileceksiniz. Uzun vadeli bir yatırımcıysanız bu içeriğimiz hedeflerinizle örtüşmeyebilir. Ancak kendinizi bir trader olarak görüyorsanız kar elde etmek için size sunulan her fırsatı kullanmak bu oyunun bir parçası. Sahip olduğunuz varlıklar düşmeye başladığında elinizdekileri satmanız gerektiğinden bahseden insanlar her zaman olacak. Kararı gün sonunda yine sizin vermeniz gerekiyor. Yani tabii ki kimse zararına satış yapmak istemez ama belirli bir kazançtan sonra kar alırsanız, proje siz sattıktan sonra tabiri caizse aya gitse bile bunu yine de bir kazanç olarak düşünmeniz lazım. Piyasa döngüseldir arkadaşlar ve kaçınılmaz olarak düşüşler de yaşanacaktır. En iyi yatırımcıların dahi zaman zaman zarar ettiğini unutmayın. Yani aldığınız her kar kazançtır. Bir trader veya yatırımcı olarak her zaman kayıplar olur. Dediğimiz gibi bu kaçınılmaz bir şey. Hedefinizin daha fazla para kazanmak olduğu göz önüne alındığında bazen en iyi coinleri dahi sepetinize atmış olmanızın bir önemi yok. Çünkü en iyi coinler bile sürekli iyi performans sergilemeyebilir. Size para kazandırmıyorsa yönünüzü değiştirin. Küçük kazançlar olsa bile potansiyeli olan daha iyi bir alternatif arayın. Küçük bir kayıtla satmak ve daha iyi bir şey almak yerine yatırımınızı sonuna kadar tutmaya devam edip tüm paranızı kaybetmek her zaman en iyi fikir olmayabilir. Kayıplar için işlemlerinize satış emri vermek doğru bir tercih olacaktır arkadaşlar. Bu olmadan kriptoda trade yapmak, frensiz bir araba kullanmak gibi bir şey. Küçük kayıpları göze alamayanlar sonunda büyük kayıplar yaşarlar arkadaşlar. Stop loss stratejisini uygularken size zarar vermeyecek bir stop noktası seçmeniz gerekiyor. Ama eğer bir kırılma olur ve karınız artmaya başlarsa zarar stratejisini bir üst kademeye yani kar ettiğiniz alanlara taşıyabilirsiniz. Bu yalnızca kazançlarınızı korumakla kalmaz, aynı zamanda başlangıçta kaybetmeyi göze aldığınız zararı kabullenmek zorunda kalmadığınız anlamına gelir. Pozisyon büyüklüğünüzün yaklaşık %20'si kadar bir stop loss ayarlayın arkadaşlar. Maksimum %25. Bundan fazlası zaten pek makul değil. Bilindiği üzere piyasa kısa aralıklarla sürekli dalgalandığında alım satım yapmak çok zorlaşır. Buna rağmen bu durum strateji geliştirmeniz için iyi bir fırsattır. Burada en önemli şey kendimize karşı acımasızca dürüst olacağız arkadaşlar. FOMO yani fırsatı kaçırma korkusu yaşarsanız nasıl hissettiğinizi bir yere yazın. Bir süre sonra ilk işlemlerinizin temelinde %70 duygusallık ve %30 yabancıları dinlemek olduğunu göreceksiniz. Bu yöntemi uyguladığınız takdirde duygusal işlemleriniz azalacak ve en azından biraz daha rasyonel hareket ettiğiniz için kazanma oranınızın arttığına dair güven kazanacaksınız. Bu arada bunların hiçbirinin size para kazandırma garantisi yok arkadaşlar ama duygusal hatalar yapmanıza engel olacaktır. Stake yapmak ayı piyasasında bile avantajlı bir durum. Boğa geri döndüğünde de doğal olarak başladığınızdan daha fazlasına sahip olursunuz. Stake'inizin kilitli olması aynı zamanda panik satışı yapmanızı da engeller. Mevcut piyasa koşullarında zaten çok fazla alım yapmadığınız düşünülürse, kriptolarınızı sadece stake ederek akıllıca bir hamle yapmış olursunuz. Arkadaşlar artık NFT'lerimizi de stake edebiliyoruz. Herhangi bir NFT varlığınız varsa Splinterlands, NFTX ya da diğer iyi NFT staking platformlarını bulup kullanabilirsiniz. Ayrıca geçmişte oynadığınız oyna kazan oyunlarına da bakarak bu platformdaki NFT'lerinizden herhangi birinin şimdi stake edilip edilmeyeceğini öğrenebilirsiniz. Bu aynı zamanda kripto ayı piyasasındayken kazanç sağlamak için oyna kazan oyunlarına da katılma fırsatı. Çünkü ayıda değer düşük olduğundan oyna bir ederi olmayacak ama o oyun boğada bir hype yaparsa elinizdeki miktar fazla olacağından kazancınız da bununla paralel olacaktır. Ayı piyasası psikolojik açıdan zor bir zaman olabilir. Bazılarımız sahip olması gerekenden daha fazla yatırım yaptığını keşfediyorken bazılarımız da kendini kötü bir yatırımcı gibi hissediyor. Bu düşünceler sağlıklı düşünmemizi engelleyebilir arkadaşlar. Bu sebeple seçeneklerinizi değerlendirin ve stake edilen varlıklarınızın büyük çoğunluğunu kendini kanıtlamış ve güvenli platformlarda tutun. Zihnimiz kazanma ve başarı hissinden uzaklaştıkça neden kriptoya yatırım yapmaya karar verdiğimiz fikrini bile gölgede bırakır. Bu en kolay düşünme şekli. Kaldıraçlar veya anlık işlemler açıp kaybetmek yerine sakin olup eğer kaliteli ise ve ekibi çalışıyorsa elinizde tuttuğunuz kripto paraların miktarlarını arttırabilirsiniz. Arkadaşlar fenomenleri bir kahraman olarak görüyor olabilirsiniz. Çünkü düzenli olarak çekilişler sunuyorlar ya da lüks saat koleksiyonlarının resimlerini yayınlıyorlar. Ancak konu trade tavsiyesi olduğunda sınırı çizmeniz gerekiyor. Çoğu sizi yanıltacaktır çünkü sonuçta birçok insan piyasada kendi çıkarlarını gözetmeye çalışıyor. Takip ettiğiniz influencerların asıl amaçlarını çözmeye ve anlamaya çalışın. Hepsi kötüdür diyemeyiz ama yine de direkt yönlendirme yapanlara karşı temkinli olmakta fayda var. Gün sonunda kimsenin sizin paranızı nasıl kullanmanız gerektiğini söylemesini beklemeyin ve istemeyin arkadaşlar. Sizi geliştirip bir şeyler katma derdinde olan insanları takip edin.
Evet arkadaşlar, ayı piyasasının ne olduğundan, alım satım yapanların kendilerini nasıl koruyabileceğinden ve bu piyasada nasıl kar elde edebileceklerinden bahsettik. Özetle en doğru strateji ayı piyasası boyunca çoğunlukla nakitte kalmak ve alım satım yapmak için daha güvenli fırsatları beklemektir. Bunun yerine birçok kişi kısa pozisyonlar yaratmak için de fırsat kollayabilir arkadaşlar. Son tavsiyemiz ise trend sizin dostunuz. Trende çok da kafa tutmamak lazım. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Böyle videoların daha fazlasının gelmesi için ve aynı zamanda anlaşılmayan bir yer varsa yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.